Tamam. Kerkük zindanı söyleyen astsubay analize alalım hocam. Eren Biroğlu. Peki buradan başlayalım yolculuğa. Ben de bu hafta onu ayırdım. Son derece ilginç bir kayıt. Bu nerede olmuş? Acaba detaylı bilgiler de alabilirsek. Hani nerede yapılan bir kayıt? Vesaire vesaire. Kerkük kazanan zulmü ve acıyı anlatır. Kerkük zindanı türküsü de o yaşananların dışa vurumudur. Hikayesi olan bir türkü tabii ki. Bu türküyü bir astsubayımız seslendirmiş. Ama özgün bilgi var mı bununla alakalı acaba? Hani bu video neden ve ne için yapılmış? Chat'e bakıyorum. Hemen araştırıyorum hocam. Tamam. Hocam. Evet Özgüncüm, dinliyorum. Bilgi buldum okuyorum hocam. Tamam. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi subay ve astsubay mezuniyet töreninde sosyal medyada gündem olmuş. Kerkük zindanını söylemiş. Kadın astsubay ama ismi belirtilmemiş. İsmi bilinmiyor bir kadın. Belki bulursun Özgün, ben yaparken onu da ekleriz. Haydi başlayalım o zaman. La karar. Bayağı bağlamalar pes çekilmiş gibi gözüküyor. Gerçi orta telde çalıyor. Tabi burada okuyan öğrencilerin performansları olarak bakıyoruz buradaki kişilere. Yani çalanlar da profesyonel bağlama sanatçıları değil. Bu okulda okuyan, müzik yapan kişiler olarak değerlendiriyoruz. Kerkük'ün zindanına attılar beni. Peki. Şimdi güzel. Şöyle bir başlangıcı bir girişe bakarsak. Bir kere çok net, çok sert, keskin. Yani buranın havasına uygun bir giriş var. Ama teknik olarak çok doğru mu? Şimdi onları da inceleyelim. Kerkük'ün zindanına. Şimdi baktım internette mesela bu videoyu buldum. Videoyu gördüğüm zaman altına bir sürü yorum gelmiş Instagram'da falan. Demişler ki ağız açıklığı çok iyi, şudur budur. Herkes zaten uzman oldu artık. Şimdi ismi Büşra Bilge Demir'miş. Nedim Tayfun, çok selam Malatya'ya. Büşra Bilge Demir okuyucu. Şimdi herkes yazmış dediğim gibi altına, işte ağız açıklığı güzel, diyafram harika falan filan. Ya aslında şöyle bir şey var. Hep derim ya, teknikle, yani bu ağız açıklığıyla, yani büyük ağız kullanma, net söylemeyle bağırma arasında çok ince bir çizgi vardır. Eğer çok agresif, çok askervari, yani hani sert seslerle söylerseniz bu yavaş yavaş bağırmaya doğru evrilir ve ses tellerini force etmeye dediğimiz, yani yüklenme dediğimiz şeye doğru döner. Şimdi tam böyle arada bir oraya geçiyor, bir geri geliyor. Bakın. Mesela a açıldığı zaman ağız, yani Kerkün zinda, sanki böyle arkaya gider gibi ses. Kerkün zinda a. Burada maskeye oturan bir bölge. Bu arkaya doğru kaçan bölge. Oysa ikisi de ağzı açık. Büyüdükçe büyüyor. Hacimleşir mi? Neyse. Şimdi burada Kerkün zinda. Biraz aslında bence sanırım Kerkük zindanını Kıraç söylüyor mu? Biraz Kıraç dinleyen bir kişi olan. Tabii söylüyor. Kıraç söylüyor. Kıraç'ın söyleme biçimine benziyor. Kıraç da tizlerini diye kullanan bir rengi var, hatırlarsanız. Biraz sanki oradan esinlenme var. Bak. Burası efsane ama. Zaten parça aslında burada size geçiyor. Yani eğer sadece böyle Kerkün zindanına attılar beni, çok sade olur orada. Attın. İşte bu. Zaten buradaki bu enerji, buradaki bu gözlerden çıkan ışık, işte şarkıcı ışığı burada gelmeye başlıyor size. Bundan önce dediğim gibi böyle bir coşkulu okuyucu var ama burada o şarkıcı ışığı zaten gözlerden çıkıyor, yüzden çıkıyor. Mükemmel bir ifade. Yani burada sizi alıyor. Gol. Bu olmasa olmaz. Yani bu ifade güzel bir ifade.
hani rock kültürünü şöyle bir özetleyip bir efsun olarak bir şeye doldurursanız bir şişeye budur yani. Yani mani diye şey yapıyor. Attılar beni, attılar mani. Sanki Azerbaycan şivesi gibi. Kerkük'ün zindanına attılar beni. O duruşu, ifadesi çok başarılı. Yani mikrofondan uzaklaş, tekrar geri dönüşü ilk defa söylemediğini gösteriyor. İlk defa söylemiyor. Kazlılar sürü süre attılar beni. Pesleri alışı mükemmel burada ya. Attılar beni. Attılar beni. Burada pes geliyor. Attılar beni haline geliyor. Yine de tutuyor. Biraz ışırdasa da güzel. Mazlumlar, Sol ele bakın. Çok güzel. mazlumlar. Ben böyle şeylere takılırım bilirsiniz yani. İlginç, absürt şeyleri. Sol eline bakın. Tak. Şu hareket estetik. Yani şarkıcının sahne dengesi belli hareketlerle kullanılıyor. Beni ara. Şu simetriyi yaratıyorsunuz ya bakın. El, vücut, kafa. Böyle bir simetri yaratılıyor. Denge simetrisi. Bu öyle bir şey. Sağ el mikrofonda olduğu için sanki yokmuş gibi. Mikrofonsuz söylese ara şunu yapacak. Mikrofonlu olduğu için bunu yapıyor. O simetriyi kafasında kuruyor. Güzel. Şarkıcılık heyecanı olan bir kişi. Mazlumlar sürü süre. Hafif entonasyon olabilir. Yani sonuçta hiçbirinde iç kulaklık yok. O nedenle sazı dışarıdaki kolonlardan döndüğü şekilde duyuyorlar. Hafif oynayabilir. Attılar beni. Ama iyi bir tuttuğu pozisyon var. Attılar beni. Bir yanım dağlar, Ağlar. bir yanım dağlar. Ateşle yanıyor. Baştan sona tamamen göğüs sesiyle okuyor parçayı. Bir ara. La'ya kadar geliyor. Bu la sesi kafa bölgesinde tınlamıyor. Bu göğüs sesinin devamı şeklinde tınlıyor. Dişleri alıyor hemen orada. Ateşle Yani bu sert ifade. bir yanım Bir yanım na na da gibi. Da gibi. Hep dişlerde tınlatıyor. Daha mesela ismini gene hatırlayamadım ama beraber çalışsak bu seslerden daha tizleri çıkıyor mudur? Bilmiyorum. Belki de çıkmıyor olabilir. Çünkü bu baskıyla gidilebilecek sınırlar bellidir. Si bemol, si, maksimum do, si, yani do belki sürprizlerle gelir. Böyle agresif bastıra bastıra zordur. Yani kafa bölgesine buraya dönmesi gerekir biraz. Fakat dönmüyor. Bu göğüs sesinin devamı. Fakat avantaj ne? Açık ağız. Hiç bırakmıyor. bir yanım dağlar. Tam dişte tınlıyor. Ateşle yanıyor. Bakışlar mükemmel yalnız ya. Sağa sola dönüş. Ya estetik müthiş. Estetik harika. Ya. Bir yanım dağlar. Ateşle yanıyor. Ama aslında biraz daha Cem Karaca mı var içinde? Bayağı Cem Karaca edası da var. Ne suçum ne günahım yaktılar beni. Hakikaten dediğiniz gibi ağlarda özellikle hep büyük ağız. Hep büyük ağız. Hiç çekinmeden. Yaktılar beni. Ne suçum ne günahım yaktılar Çok temiz. beni. Yaktılar beni. Bakalım. Si bemol maksimum geldi. Çünkü bu yani göğüs sesinin devamı gibi tiz. Ya içeride kalıyor. M'de Men si bemolünde topluyor. Çünkü orada da çarpmayla alıyor. Mani. Tam ses gibi değil. Yani zaten bu şekilde çıkılabilecek not dedim ya. La, si bemol, si en böyle ustası. Buraya kadar gelebilir. Daha sonra dönüşmesi gerekiyor. Yani burada dönmesi gerekiyor sesin. Dönmeyip böyle bir renge dönüşür. Çıkmaz daha fazla.
içeri doğru kaçar. Ama şarkının nota dizgesinde, ifadesinde bir sorun var mı? Hayır. Her okuyucuyu genel olarak zaten yaptığı iş kisvesinde değerlendirirseniz çok güzel bir okuma. Enerjisi çok güzel. Bakış enerjisi mükemmel. Estetiği çok güzel. Ya burada hani ortam mükemmel olsa şunu yapacak yani. Eller diyecek ama hani öyle bir ambiyans yok. Çünkü seyircinin eşlik edeceği bir atmosfer var. Ve kendinde de o enerji var. Aynı. Hadi o gırtlak sıkma çok güzel bir tat katıyor yemeğe değil mi? Dümdüz bir yemeğe çok güzel. Arada bir karabiber atıyorsunuz. Elbette bir gün güler bize de seneler, bize de seneler. E'yi tutmak daha zor. Bize de seneler. Aşağı gitmesi daha kolay E'nin. Bize de seneler olması lazım. Bize de seneler. Hışırdayarak geliyor. Biraz normal. Yani bunu parlatmanız için şeklini değiştirmeniz gerek. Bize de seneler diye bir şey çıkar. Ki Kıraç Peste bunu yapar, hatırlayın. Elbette bir gün güler Kötü mü? Hayır. bize de seneler, bize de seneler. İ harfini tizde tutmak zor. Bitti mi? Gelecek mi? Bize. La E sınır. Çok bize E'yi si bemol tutmak o kadar kolay değil ama bize de seneler. La'yı daha da büyüterek si bemol yerine güzel final yapıyor. Kolay değil ya. Bu enerji çok güzel. Kesinlikle ve bunu izlediğiniz zaman bu üniformayla, hani bu ifadeyle, bu duyguyla, böyle bir ortamda bence yapılmış mükemmel bir okuma. Bu enerjiyi vermek için mükemmel bir okuma. Doğru bir şey geçiyor karşıya. Doğru bir duygu geçiyor. Peki. Sevgi selamlar. Bu arada hocam Nedim abi paylaşmış. Hayırdır? Üniversiteden kendi bir performans videosu varmış. Hayda. Bir de Sultan Hanım demiş ki ben Büşra benim ilkokuldan arkadaşım ama ilkokulda müziğe karşı bir ilgisi yoktu demiş. Eren de demiş ki yakasındaki arma bando mızıka takımına ait bir armadır demiş. Ya bu nasıl bir seyirci ya? Ya size helal olsun. Nasıl bilgiler geldi bir anda 30 saniyede. Sınıf arkadaşı bile burada abi. Bu ne? Mükemmel. Daha ne detay alabiliriz? Bakalım. La. Si bemol yok zaten. Murad alıp doya doya gezmedim. La gene. Bu kara Sol. kendi Arada kalıyor. yazmadım. Tabii sol diyeze düştü. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş. Aynı notlarda gene kalıyor. Tamam, doğru. Hani büyük bir müzik eğitim bilgisi böyle şey yok ama bu mikrofonla okuma alışkanlığı olan biri. Ağlarım Bazı. gönüle Tiz gelir mi? Gönüle. geceleri Sol diyez. uyku girmez gözüme. Zalim yastık diken oldu yüzüme. Uyuma dedim, uydun eller sözüme.
Şimdi başlangıçta la gibi başlayıp yarım ton hemen aşağı çekti ki zaten dediğim gibi full göğüs sesiyle okuduğu için okuyabileceği tonlar sınırlı. Her ne olursa olsun. Peki. Yeniden selam. Süper. Seyirciye de teşekkür ediyorum. Bu nasıl bilgi abi? Olağanüstü detaylar geldi. Ben beklemiyordum. Peki.